Bir ustanın ekipmanı bu. Bakalım çalışacak. İşimizi görüyor. Yol yapınca hemen devamı oradan gidiyor. Aynen. Anam. Siz ne sevmişsiniz ya böyle. Allah. Kuşağı çıktı. Tabii bulutların arasında çok fazla görünmüyor. Hafif yağmur çiledi. Yağmurluklarımızı giydik. Yağmurumuz yağıyor. Işkımızı aldık. Yolda pek çekim yapmayacağız arkadaşlar. Yağmur olunca düştük yola. Bugün dağ evinde misafirimiz Hüseyin Dumru kardeşimiz. Işkılı motorla o tahtaları kesip giriş kısmını bir nihayete kavuşturacağız. Güneşli yağmur. Buyurun seyre. Kadifeli çiçekler kalmış. Elmalar buradan mı topladın ya? Hı hı. Kalanlara baksana. Onlar da artık gübre oldu. Suyumuz dolar mı ki? Dibine bir dikirse iyi. Su var dibinde lan. Yok be. Evet. Çok değil de. Ama kuru değil var. Şıpır şıpır geliyor.
Lavantalar aşağıda. Seninkiler aşağıya taşmış babam. Buraya da. Buraya bir elma büyüyor. Ha, tohumdan diktiği fidanlar. Her tarafa babam bir şeyler yapıyor. Gelip gittikçe. Evet, çiçeklerimizin hepsi devasa mantarlar çıktı. Ayakkabı burası. Çaktırmadan boyayalım ayakkabımız. O da iyi bir şey. Şunu keseceğiz. Şunu keseceğiz. Şu dip tarafa uyacak şekilde. Ölçüyle. Tek pare hale gelecek. Tabii boyuna dikkat edeceksin. Sobamızı yaptık arkadaşlar. Kapağı kapanınca gürlüyor. Çay suyumuzu koyduk. Baş köşe. Aynen öyle, baş köşe yazarımız. H'de. Sözde geyik elması. Bunu daha da normalde kışın dağdan gelen aç geyikler karın altından çıkartıp yiyor da. Ne yapalım bu aç karnında biz de geyik elmasını kendimiz sokarak kendimiz yiyoruz. Şimdi aç karnına dersen, ondan sonra da bir patates yedim dersen, çekimlerde bunu yaparsak takipçiler diyecek, arkadaş adama bir yemekten bir şey yapamadın diyecekler. Yani. Bunu açtım ama bunu anlıyor. Yani patates yapacağız arkadaşlar da kendisi bir şey istemedi yani. Ya ondan sonra kilo sunuyorlar. He? Aynen öyle. Güzel ama soğuğu yiyince Yiyecek. o keklerimiz tadı gitmiş. Aynen. Sobamız. Cız. Yağmurumuz durdu. Daha çabuk bir yağ var, yağabilir. Kumpir pişirmek bir sanattır. Evet. Kumpir yemek ayrı bir sanattır. Evet, bu da sanatçı. Bu da sanatçı. Evet, yemek sanatçısı. Böyle çizeceğiz ki iyi pişsin. Tabii yağ almalı. Tamamen hijyenik bir ortamda. Evet. Yağ olmazsa iyi olmaz ya. O yüzden yağladık. Tuz lazım değil mi? Tuz arız. Tuz verirsen başkan. Hemen bir şey. Misafirimiz geliyor. Yeter mi 2 tane? Yeter ya. Doymasa bir daha atarız başkan. Çayımız kaynadı. Yağların lekesi bir ara yıkadıydık iyicene. Solmayınca. Çay da senden mi başkan? Tamam. Aç bakayım şu foku da işi çekelim. Oh. Bulama sevmesin. Hı?
Amasya nasıl çok seviyorum. Bozkır'ın bir zamanlar meşhur elması. Ha? Döneceğiz, uğraşacağız. Yine Amasya bulacağız. Şu an döküldü. Her şey döküldü. Duvarın çatı kısmıyla bir boşluk oluştu, bak fark ediyor musun? Oturma yaptı demek ki. Babamın sıfasından belli. Bu hem rüzgar da oynatmıştır belki. Hı? Rüzgar da çatı oynatmıştır belki. Bilmiyor musun? İyi soğumuşuz ama başkanım be. Hı? İyi soğumuşuz. Boyama. Nerede bir... Herhalde bu kadar kireçse muhtemelen 3 tane su varlardı bizimkiler. Abi, herkesin yeteneği, bizimki burada bir şeyleri test Bizde ediyoruz. su vardı mıydı o zaman be? Ha? Su vardı mıydı? Vardıydı yani sesin. Parlamıyor. Hı? Parlamıyor. Şu ara iyi de biraz da toprağın, şimdi biz ilk sıva ya, bunun üstüne kuruduktan sonra bir daha atmak lazım esas da. Şimdi renk tutmamasının sebebi bak, taşta bak nasıl parlıyor. Taş orası ama topraklı yerlerde ver. Organik. Nasıl oynadı? Biraz fazla. Çekimi açık diye. Ben de bakayım başkan. Yandı. Hadi bakayım. Aşırı yandı. Deli kaynıyor. Burcu abla diyecek. Kaşık yok mu? Hadi bir senedir elbez yaptıramadık. Elbez mi var ya? Şurada var. Niye kullanma? Elbezle şu an bir çivi çakarsın. İşte elbez mi var? İstediğin elbez olsun. Bak burada bir sürü var. Yorum yok. Bizimki işin pratik bir artık biraz. Tembelliği mi diyelim? Yeter mi değil mi sence? Ne bileyim. Yeter ya. Fazla olsun. Görüntüyü bozmaya başlıyoruz. Sen durdurmadan mı devam ediyorsun? Böyle. Doğal. Senin lafını dinleyelim. Bezle şey yapalım. O kızarmış şey. Tabi biraz daha istiyor galiba. Gerçekten o zaman pişsin yavaş yavaş. Şununla. Şu büyük olan iyi pişmiş. Üst pişmiş. İçi değil. Şöyle. Şöyle fotoğrafını da alalım ki patilerimizi alalım. Bak alışkanlık tahta arıyoruz yani. Pişmemiş ama. Bir onu çıkar bakalım. Nasıl pişmemiş? Bu ilk pişenlerden buydu zaten. Diğerkiler pişmemiş mi? Çektirdiydim. Bakalım pişmiş mi? İçi pişmiş. Onlar da pişmiştir ya. Pişmemiş midir? Yanında zaten. Ben alayım. Evet, gördüğünüz gibi
Nar. Şöyle. Çayımızı dökelim. Şimdi karı koca boşanma davası var. Evet. Karı koca boşanma davası var. Hakim soruyor, derdiniz ne? Niye boşanacaksınız? Koca diyor ki, hakim bey diyor, Şeker atıyorum. yok. Çaydanlığın diyor, kapağını açmış diyor. Bunun için boşayacağım diyor. Evet diyor hakim bey diyor. Ben diyor evlenirken diyor, eşime söyledim diyor. Çay demlenmeden çaydanlığın kapağını açmayacaksın. Çay demlenecek, yine açmayacaksın. Demlemiş mi diyor, bakmayacaksın demiş. 20 sene hiç bakmadı. Şurayı kalsın. Aa, çok güzel. Duvarlar yıkandı. Sen şeye koy ya. O bir aksiyon yani. Demiş 20 sene sonra çaydanlığın kapağını merak ediyorum ya bunu yaştırmıyor diye. Açıyor. Tabi haliyle eş de fark ediyor çaydanlığın kapağını açtığını aroma uçunca. Yaz kızım diyor. Boşanmanın yerli olduğuna. Hı? Boşayabilirsin diyor. Allah Allah. Niye? Hı? Neye dayanak gösteriyor acaba? Ya birincisi istediği çok basit bir şey. Yani ona yapma bunu yapma diyor. Sadece benim çayım şeyini yapma diyor. Açma diyor. Çayımı açma diyor. Başta eş kabul ediyor bunu ki 20 sene hiç açmıyor. 20 sene sonra açıyor. Dökelim. Evet, yeter. Hacı büyük olanı ben alacağım. Yani sen olsun. Çok gelince zaten. Çay alabilirim şu an. Soğusun, sıcak. Ağzımda damağımda bir derdi zorum yok. Şunu da şöyle çekelim. Bizim tabaklar işe yaramış. Hı, güzel kullanıyorum canım onu. Ateş gibi lan. Çay mı? Evet. Çayda mı öyle? Sıcak valla. Yani muazzam biraz şey. Patates gene ne oldu? Şurada soğusun şöyle. Burada soğur. Bizim Bozkır'ın Çağlayan, ondan sonra Dere, Sorkun, Karacahisar, Boğaz dediğimiz bölgede patates temel gıdadır. Patates olsun başka bir şeye gerek var mı? Tahın. Keş. Tamam geleneksel canım. O ilçe geneli. Ama bizde Baktığım zaman şöyle çevredeki insanlara yani deredeki kadar veya sorgundaki kadar tahın tüketimi yok diğer insanlarda. yer mahallelerde yok mu? Var ama bu kadar değil. Çıtlamaya başladı. Hı hı. Ya patatesi seviyorum ya. Şimdi Karadeniz'e sormuşlar. Hamsinin nesini yaparsınız? Pilavını yaparız, buğulamasını yaparız, çorbasını yaparız, salatasını yaparız. Şunu yaparız, bunu yaparız. En son turşusunu yaparız demiş. Tamam. Turşuyu da yaptığını da demiş. Her şeyini yaparız. Bizim de olsun. Patates. Her yemekte var. Pilavı var, kızartması var, kavurması var, haşlaması var, salatası var. Bir turşusu yok. Bir turşusu olursa Onu da düşünmek lazım demek ki. Karadenizliler yaptıysa. güzel pişmiş ama o zaman. Pamuk gibi. Güzel pişmiş pamuk gibi. Hı hı. Küçük ama bayağı işimizi gördü yani. Çok da Hasan Ali'nin yaptığı kaldırma işi de iyi oldu. Altına odunluğumuzu koyuyoruz. O yönüyle
Sehpayı da o yaptı. Dolabın. Adam usta. Burada. Görüştün mü bilmiyorum. da. Geldi için görüşürüz. Bizim oraya geliyor. Bir bakıyor içerisi ana baba gülüyor. Kaçıyor. Şişer. Anlayışla ayrılmadan başka. Ne Evet. diyorduk? Evet. Sizin boş vaktiniz, bizim iş vaktimiz olabilir. Ne diyorum ben? Bu mu? Yerli malı değil. Yalan evveldi. Yerli kumpir değil. Şey ne yaptı be? Hasan abi patatesi ne yaptı? Tuttu patatesi. Vallahi aramak istiyorum. Bir taraftan da Karıştı mı? yani söküm için sökeceğim de makineyi alırım dedi odanı. Geldi gitti yok mu? Geçekti. Gün dönümünden sonra ekliydi. Yarısında vardı patates, yarısında yoktu. Deneyim. Sen buraya öyle çatının onu at da yere bir tane barı gibi bir şey bulalım. Hı hı. Mehmet abinin İşte ise 3 tane teneke bul. yaptığı Evet. Çınar içine varil koydu ya. Mantıklı. Şu olova tutturma yeri yapmış. Oradan hortumla bizim şeyi yukarıdakini aşağı indireceğiz ya. Yapacak bir şey yok. Kuyunun üstündeki su yeri vardı ya. Hı. Biz orayı Tankörü mü? hı. Niye? Bir varil bulsan. Biriken suyu oval oraya yukarı çekeceksin. Kullanmışsın. Ya onu kullanamadık. Öyle de kaldı gitti. Canım. Kuyusu sağlıksız olunca. Yani da sağlıklı suyunu hocam. Yok sağlıklı derken şey anlamında devamlılık anlamında olmadığı için diyorum. Sağlıksızlığından değil de babam içiyor. Eskiler alışık oldu ha. Eski geleneği sürdürüyor. Durgun olmadığı zaman sorun yok. Hı? Durgun olmadığı zaman problem yok. Yani su biraz gelir biraz giderse. Hı. Bir ikincisi yalnız buyurmuş. Şöyle bir riski var. İçine fare mağara düşerse İşte, bu farelerde bulaşan bir hastalık vardı. işte Daha bilmiyorum böyle farelerde. diyorum yani gerek yok baba. Bırak. Geç fare sudan çıkar ya. Çıkar. Ağzını tellediğimiz için Şöyle bakıyorum ben farelere. Gayet temiz hayvanlar aslında. ölünce demek ki sıkıntı Evet. oluyor. Bence hani şehir veya işte insan olduğu yerde yaşayan hayvanlarla arazide yaşayanlar arasında temiz koyakmak vardır. Hı. Yani fare şehirde belki burada pisliği yiyordur da burada yiyebileceği pislik yok. Adam şöyle tutumu seviyesi geliyor. Sevilme hayvanlara. Niye korkuyorlar ben de onu çözemiyorum yani. Fareden niye korkar? Oldu mu la sapmış? Bayanlar mı? He. Bayanlar kendileri. Niye bayan ve erkek? Niye korkuyorsun? Fare küçük bir hayvan ya. Kediyi seviyorsun. Fareden korkuyorsun. Fil de korkuyor. Fil de korkuyor yani işte. Ya çizgi filmlerdeki o veya da O sinemadaki burnuna kulağına kaçar diye korkardır. yani ocağı cüsseli bir şey. Yani hayvan düşünmeyi akıl etmesi yok. İnsan düşünüyor. Lan küçücük fare ne yapacak sana? Hani sıçanlar olsa şeydeki gibi büyük büyük sıçanlar olsa adam dersen saldırır eder. Bilmiyorum. Yani düşünecek hayvan sana ne yapacak? İşte Hastalık bulaştırır ne korkusuyla. Herhalde bu zamanda veba yayılımından insanların genetik şeyi var. kodlanmış. Kodlanmış. Biraz da öğretilmiş korku bence. Yani ömründe hiç fare saldırısı görmemiş, fare üzerine basmamış bir insan bir fareyi görünce çığlık atıyor. Şöyle- Zihninde fare görünce çığlık atan insanlar var. Yok çığlık atmıyordum da Söğüt'te vekil öğretmenlik yaparken tek kalıyordum ilk zamanlar. Sonradan arkadaş geldi. Hüseyin hocam. O zaman evde şimdi akşam oluyordu.
Fare karşıdan geçiyor karşıma. Gece kalkıyorum sesine. Kalkıyorum bana bakıyor. Ondan sonra bazen gece yatarken yukarı taraftan yastığımın üst tarafından geldiğini görüyordum. Ulan dedim bu benim kulak. Fareler de hep derler ya kulak şu şeylerini kemirir diye. Şapkayla yatmaya başladım. Yaz gününde bile tamamen şapkayla yatıyordum korkudan. Hocam o işin yalanı yok. Bana bak. Nerede benim şey? Kel örtenim. Fare kemirdi. İşte. Eğri göldeyken. İşte. Kafamdayken bile yani. Kafamdayken kemirdi. Tabii. Kafamdayken kemirmiş. Baksana. Allah yani iyi ki, olarak yani kesmiyorum bunu. İyi ki gözü dönmemiş yani. Biraz daha dönseymiş açlık. Demek ki tatmin etti yani etmeseydi. Yani orada o kadar yiyecek şey varken gelip bunu kemirmesi. O yüzden benim fareyle de benim de bir anım var yani Söğüt'te. Bekir öğretmenlik zamanlarında. Neydi ya o rahmetli Kirol bir dayı vardı ya. Öldü. Orta caminin üstünde otururlardı. Bu şu restore edilen caminin orada mı? Yok ben bizim Orta caminin ya. Ha. Perişan Mehmet Ali. Evet. Bu rahmetli aldığı maaşın yarısını kedileri beslemekle geçirirdi. Tabii kedileri besleyince kediler fare avlamayı umursamıyorlar. Adam tavuk alırdı, peynir alırdı, kediler her şeyi yerdi. Rahmetli bir gün muhabbet ediyorsun. Emim diyor, yattım böyle diyor. Kanepe. Oranın tavan arasında bir tane fare diyor. Benimle alay geçiyor diyor. Bana bakar güler diyor. Kalktım bir iki defa süpürgeyle diyor. Ben kalkınca kaçıyor. Namussuz, sana ben yapacağımı bilirim demiş. Tüfeği alıyor rahmetli yanına yatağına. Yattım böyle uyur gibi yaptım diyor. Ben uyur gibi yapınca diyor geliyor oraya diyor. Şöyle gözüm ucuyla baktım diyor. Pardının arasından çıktı diyor. Bizden alattım diyor. Mare kalma diyor. Kedilere ondan sonra yok lan size bir şey yok dedim diyor. Tabii kıyamıyordu rahmetli. Tabii onun olayı yaşatmış adamın anlatışı daha bir farklı. Tabii yani. Allah rahmet eylesin. Değişik bir adamdı. Şeyden bizim yukarıda Lamaz'a Koca Ceviz'in oradaki işte tarla var ya. Orada ot işlerdik. Otu işledikten sonra saman yapıp götürüyoruz. Köye gittiğimiz yolda bir gün gidiyorum. Bir baktım çalıların arasında bir yerde biri yatar. Sonra göbek şöyle dikli. Dedim öldü kaldı. Kim lan dedim. Baktım. Selamünaleyküm dedim. Aleykümselam dedim. Yoruldum da diyor. Biraz kestireyim dedim diyor. Yatı gitmiş oraya. Adam yılan korkusu, çiğen korkusu yok abi. Vur kafayı yat. Adam dünyada işte yaşadığı bir işte acı şey var. Hapis yapmış bilmem ne. Dünyadan geçmiş çok da umursamıyor zaten. Dünya ve insanlar umursamıyorlar. Rahat zaten. Aynen öyle. Belki o rahatlığı sayesinde o da kiloydu. Temiz hava lazım. Ha? Çayımızı bitirelim. İçerisi sıcak oldu. Benim vallahi götürmüş bacağım ağrıyordu. Sobaya yapınca böyle rahatladım yani. Romatizmalarım yakacak dedi. Yağmuru tam çekemedik ya. Tam çekemedik. Vallahi meteorolojideyim sözde bugün sabaha kadar 5 santim olsa yukarı gösteriyor. Yok bu gece bana meteorolojinin maili geliyor ya. Bu uygulamalarda değil. Meteorolojinin kendisi Konya İstasyonu işte bölge müdürlüğü. Yok ben yedim. Şey var. Ne diyor? Gece 12'de başlıyor. Kar yağışı. Pazar günü gece 12.30'dan sonra yani işte o zamana kadar gösteriyor. Ne o da? Yağma yoğunluğu ne? 5 santim 10 santim. Vallahi. Yoksa sadece ipi tepecek mi? Artık televizyondakiler ayrıca şey yaptılar. Kara felaket bilmem ne cart derken iyice nimeti de kaçırttılar da Konya'daki o Kerim İşcan'ın programı denk geldi. Orada diyordu Konya merkeze bile diyor 15 santim yağacak diyordu ama merkeze 15 santim yağsa bizim buraya bayağı bir yağar. Geçen sene Konya merkezi buradan daha çok yağdı. Çayı koyalım şuraya. Benim gördüğüm 2 tane yaş dalgası vardı. Biri Karadeniz tarafından geliyor. Biri de Bulgaristan tarafından. Yurt dışından geliyormuş. Bizim uçak dumanları
şey yapmamış. Harun hocam. Çıkalım dışarıda çalışalım biraz da. Sonbahar, artık sonbahar demeyelim, kış hüznü kapladı dağları. Arkadaşlar bulutlar çok hızlı hareket ediyor. İnşallah kar bekliyoruz. Gün açmak üzere. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yaşama tutkusu. Çoğusu ölmüş ama gördüğünüz gibi güzel mi güzel, çiçeklerimiz daha da var yani. Kadifeli çiçeklerle beraber. Lavantaları biçmemiz mi lazım illa ki? Pişmesin. Dallı budaklı bir şey olmuş. Bizim iş yerindeki He? Pişmeye çok geç kalmış. Evet. Daha da çiçeği var ha. Tohumlarını yere saçsak çürür mü ki? Yoksa biter mi? Baharın kendisi. Başım kuşlar yiyecek bunu büyük ihtimal. Kuşlar yesin. Dalında dursun o zaman abi. Sana lavanta. Lavanta çiçeği seriver. Lavantanın son çiçekleri. Hı-hı. Çiçek. Oo. Kimyasal bomba. Abi nasıl büyüdük sen böyle ya? Hı. Toprak ilk defa ünlenince sence kar yağacak ama yemek nasip olur mu? Baharın yeriz. He. Ömrümüz olursa. Çürümüş yapma. Hı? Çürümüş. Kurtarmaz mı? Kök yapmaz mı? Kemal Sunal Şener Şen'in filmindeki gibi. Bu çürük. Bu da çürük diye. Bir şey kalmadı geri. Üç tane şey zaten. Oh, soğuk esmeye başladı. İyi mi? Bir saniye. Aynı ölçüde. Ha. O kısa gelmesi, ha diğer türlü olsa kısa gelmeyecek mi? Yani çok farklı yok. Dediğim gibi. Yani o da çıkar versin de. O kalsın değil mi? Ona yapacak bir şey yok. Neyse şuna gitsin işte.
gelirse o sıkıntı. İyi buldum. Neresiydi? Pek şükür ama idare eder. Oo, bana büyükmüş lan. He? Evet. Olmadı mı? Çok küçükmüş dişi ya. Hala başına kötü keseceğiz yani. Oldu O ulan. kadar keser. Keser. Sıkıntı yok. Kesebildiğim kadar. Önemli olan kesmek. Şu taraf mıydı, bu taraf mıydı? Kullanacağımız. Şu taraf kısa değil mi? Öyle değil. Şura. Ters, pardon. Hadi. Aynen öyle. 5 lira kadar abi. Şöyle tam şurada iş yapalım. Boş kaldı. Başka bir şey yok. Ondan sonra Başından sökeceğiz bir tane. hani dediğin gibi. Şimdi sök şunu. Şöyle. Kaldır ya, ne uğraşırız? He? Ha, testler olmuş. Şuraya çarptım. Oraydı. Şunu mesela bastırmaydı. Tam oturmamış burası. Burada taş O mı? altını dolduracağız ya. Çivi vereyim. Bakalım şimdi mi lan? He? Atak sert olunca Şunları buraya çarptık. çekici böyle çakılır. Şimdi şurayı şöyle şuna zımbaladık mıydı? Böyle bir şey yapacağız. Şu sabitlemiş olacak ya. Altına şey böyle. Hı? Onu yarar geçer. Hı? Onu yarar geçer. Nasıl ya? Küçük bir şey bu yararlı. Bunun altına o zaman. Bunu takmak yerine
şurada olanı şunu çakmak daha mantıklı değil mi? Yarar bunu yarar. Yarmaz. Şöyle çakacağız şuradan. Çekelim tam karşısına vuralım. Yetti mi? Ulan alttan gitmiş ya. Destek olur işte. Bir tane de üstüne çaktım. Resmen milim yukarıda. Allah Allah. Ona geçti. Ona geldi bu sefer çünkü belli. Çivi gibi gidiyor. Sert. Başa vurmuş. Kolunu çek ya. Çivi gibi. Tamam bir Şey, ya şunlar çam. Çam oldu da tuttu yani şimdi yalan. Yalan yok mu? Güzel de tuttu. Taşla doldurduk muydu? Şöyle koyalım. Zeminde. Buraya da odun yığalım olmazsa. Babamın şuradaki odunlarını buraya yığabiliriz yani. Sence? Çuvala git olur. Açıkta dursun ya. Daha iyi olmaz. Oradan neyle getireceksin? Ha çuvalla canım. Orası. Çuvala getireceğim. Şu kasayla da getirebiliriz. Ne taş düşeceğim aç. Nasıl taş? Su mu koy verdim? Herhalde galiba zamsam. Biraz önce tekten aldıydık. Şurada. Şu çivimizde yok değil mi? Hiç böyle mi girmeyeceğim?
Hı? Şunun altına koyalım. Sokup. Öyle yapacaksın da. Şu tarafa yanaştıralım. Ben bunu sekeyim şöyle koyayım işte. Orada mı dursun diyor. O eğret olur ya. Öyle olmaz da. Bana alırsa bak şuna bitiştiriverdik miydi? Benim niyetim şuydu. Şurada da sabitledik miydi? Bir adam buradan hoplayarak mı geçecek? Hayır ya bayağı. Orası zaten yüksek ya. Dur. Kalkma için sen bir kalk. Sen bir kalk. Şöyle. İki sekiyor olacak abi. Nasıl? 2.8. Şimdi geldim buraya. Ayakkabıyı soydum. Gideceğim. Ya tamam yani içeriye rahat girmeni sağlar yani. Şunu da şuradan parçalayıp şurayı kapatsak. Neyi? Şurayı. Şu alanı da şunu ortadan yarsak sence nasıl olur? Kapatabilir miyiz ki? Şurada da zaten çıkıveriyor. İşte şunu kesmek lazım ya yine. Neyi ya? Şuraya koymalık. Hacı böyle koymayacak mısın? Altta olması lazım. Tam şuradan kesip içine kapatalım diyorum. Aynı şöyle baksana. Yeri, zemini düzlemiş olduk yani. Bayağı bildiğin ustalık yaptık. Burası da kapanırsa. Bence şöyle yap bak. Dur. Öyle çıkmaz aç. Çivil destekleri var. Dur. Şuradan kesiyoruz zaman. Oradan değil de şuradan kesip bak. Şunun şu çıkıntısını da aynı şunları soktuğumuz gibi içeriye sokarsak yani kestiğimiz yerden mesela şunun derinliğine kadar şu genişlik. Şu genişliği ayarlayacağız. Şöyle. Ha. Aynen. O genişliğe göre. Şurası mı? Tamam şunun bu tarafından keseceğiz yani. Onu bu sırası kesebiliriz değil mi? Mi? Kesmeye gerek yok. İşte onu öyle yaparsan şuradan kesmen lazım. Aşağısını yine keseceğim. Asma tabii. Ben asmayayım da. Sadece o tatayı kesiyoruz. Onu istiyorum yani. Hı. Şunu kestik mi tamam koy. Koy. Şunu kestik mi zaten kendine ayrılacak orası. Anladım. Çalışacak mısın? Deneyeceğiz. Öncüklesin tam çözemedim ki. Ne oldu? Bunu şöyle nasıl sokabiliriz buraya? Bak şu an orada parça çıktı. Ne? Şu anda parça çıktı işte. Orada mı? Nereye? Böyle koyacağımız parça derim ya. Aynen. Bir de bunu
işte. Çoğulunca bura. Kaldırıver ya. Nasıl kaldıracağız? Dur et basma. Tabanda. Sen ona basarsan ben nasıl çalışacağım başka? Çek. Tabanda kaldı. Çok da şunu altına ya. He? Çok da şunu altına vereyim. Çok da sorun değil ya. Öyle de iyi oldu ya. Atayım altına. Altına koyamam ki. Tamam, burası öyle ya. Al işte. Tamam. Allah. Şöyle baktığımızda tertip düzenli oldu. Elimizden geldiğince. Adımızdır, elimizden gelen budur. Aynen. Tekpare oldu yani. Ekleme çıkarmayla şu altlarını sağını solunu toprakla doldurup kapattık mıydı? Bizim işimiz görür fazlasıyla hacı. Burayı kim boyuna göre yaptınız ya? Kömürler daha iyi boyun öne girmek yok yani. Tabii canım. Girelim yani. Milyon diyor. Her haftada milyon diyor. Para alıyor. Atıyor milyon hadi. Abi diyor aynı şeyi atıyor diyor. Milyon diyor. Hüseyin Usta'nın eline sağlık. Tabi boy noktasında biraz takmış olsak da. Yani şu pay olmasa tam. Aha, ya yine güzel. Şu an gördüğünüz gibi şu taraflardan da biraz sıkıştırma yapacağız oralara. Şu taraflara toprak, işte taş olur, toprak olur, şu arayı şey yapmamız lazım. Bunu aşağıdan desteklememiz lazım. Ondan sonra burası ne olmuş oldu? Ya içerideki sandalye masayı yeri geldiğinde çıkartırsın mesela kalabalık olduğunda. Şimdi demin geldiğimiz zor yaptım. Şuraya bir teneke ateş yakacaksın şöyle. Atıracaksın şöyle. Burada. İşte eline sağlık. Güzel oldu. Bir şeyler yaptık. Sağ olasın. Evet, bugün de işimiz bitti. Dönüş yoluna geçiyoruz. Yine yağmur çilemeye başladı. Böyle şarıl şarıl yağarken çekemedik. Yolda ıslanır mıyız bilmiyorum. İnşallah yarın çekeceğim. İnşallah. Bulutlara bakın arkadaşlar. Acayip hızlı hareket ediyor. Çekimde bile saniyesinde belli yani.
Hareketlerin yoğunluğu. Hızlanıyor, gidelim. Işıkıdan anlayan, ışıklı motordan hemen yüklendi. Bir usta tabii oraları yıkılan yerler ne varsa kendisi, bak burası da bak traktörle geldiğimiz yerdi. Traktör yerini bak orayı da nizami bir şekilde düzeltti. Orayı kepçe oradan girdi. Orayı da atmıştı. Orayı da düzeltti. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kısa bir takıldık, çayımızı içtik. Sobamızda kumpirimizi yedik. Biraz düzenleme yapıp nasipse dönüyoruz. Yağmur çilemesiyle geldik. Yağmur çilemesiyle gidiyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum, beğeni ve paylaşımlarla da destek olursanız çok sevinirim. Sonraki bölümlerde de görüşmek üzere. Orayı tuşladım.